Bugün, Stoacılığın yiğitleri Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius ile derin felsefelerinin rehberliğinde bir arayışa çıkıyoruz. İç huzur ve dayanıklılık arayışında Stoacılar bize değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etme, zorluklarda güç bulma ve hayatın zorluklarını aşan bir zihniyet geliştirme sanatını öğretir. Seneca'nın zorluklarla cesaretle yüzleşmek ve rahatsızlığı kucaklamak konusundaki görüşleri bizi ileriye taşıyor. Epiktetos, seçimin ve dayanıklılığın gücüne yaptığı vurguyla yol gösterici ışığımız oluyor. Bu arada, metanetli İmparator Marcus Aurelius, bizi erdemli ve dikkatli bir yaşam sürmeye teşvik ediyor. Bu felsefi cevherleri araştırırken, Stoacılığın yalnızca bir dizi fikir değil, aynı zamanda yaşamın karmaşıklıklarını aşmak için pratik bir rehber olduğunu unutmayın. Stoacı ustaların ebedi bilgeliğinden ilham alan, dirençli ve amaçlı bir varoluşun sırlarını açığa çıkarmamda bana katılın. Bir insan ömrü yaklaşık 70 sene civarında. Her insanın yaşadığı veya yaşayacağı fiziksel veya zihinsel sıkıntıları da hesaba kattığımızda, hayat epey zor ve karmaşık bir hale gelebiliyor. Tüm bunların üzerine şu soruyu soralım: bir hayat nasıl yaşanmalı? Ve bu soruyu cevaplamak için 2300 sene öncesine antik Yunan zamanına gidelim. Kıbrıs'tı. Zenon ismindeki zengin bir tüccar, bir gün gemisi ve gemide bulunan mal varlıkları ile seyahat etmektedir. Fakat o gün deniz hiç de sakin değildir ve en sonunda Zenon'un gemisi batar ve bu zengin tüccarın mal varlıkları da denizin derinliğine gömülür. Zenon varlıklı biriyken kısa bir süre içerisinde fakirleşir. Bu talihsiz olay Zenon'u hayat üzerine düşünmeye ve araştırmaya iter. Belli kitapları okur, çevresindeki bazı filozoflarla sohbet eder ve en sonunda kendi felsefi öğretisini geliştirmeye karar verir. Stoacılık felsefesini ortaya atar ve bu öğretiyi etrafına yaymaya başlar. Bu felsefe yalnızca antik Yunan ile sınırlı kalmaz. Antik Roma'ya da sıçrar ve her türlü insan tarafından ilgi görmeye başlar. Epiktetos ve Seneca gibi filozofların yanı sıra İmparator Marcus Aurelius da bu felsefeye yoğun ilgi gösterir. Bu videoda Stoacılık felsefesini ve bu felsefenin temsilcisi sayılacak filozofların konuya dair fikirlerinden bahsedeceğim. Stoacılığın en temel ilkesi şudur ki: bir insan doğaya uygun yaşamalıdır. Felsefelerinde hareket noktası olarak bu ifadeyi seçerler. Burada öncelikle doğa dediğimiz kavramı yalnızca vahşi doğa veya insan doğası olarak düşünmektense, evrensel kozmik bir doğa tabiri olarak düşünebiliriz. Stoacıların panteist bir tanrı anlayışına sahip olduklarını da hesaba katarsak, yani tanrının doğanın her yerinde olduğu ve sonuç olarak doğanın yüce ve ulvi bir değere sahip olduğuna varırız. Stoacı filozofların doğa ile ilgili düşüncelerinde kendi kendine yeten, evrendeki her şeyi düzene sokan, yaratıcı akıl ifadeleri geçer ve bu ifadelerden doğanın tanrı kavramına denk geldiğini anlayabiliriz. En üstün değer olan doğayı ve doğaya uygun yaşamayı, bu felsefenin temeline koyduğumuza göre bu temeli hareket noktası olarak seçelim ve devam edelim. Odağımızı insana getirip, insanın doğa içindeki yerini düşündüğümüzde diğer canlılardan bizi farklı kılan ve özel yapan bir yetiye, yani akla sahip olduğumuz ortaya çıkar. Bu akıl doğanın bize vermiş olduğu bir yetidir ve aklı kullanmakta doğanın bizden beklediği bir şey olacaktır. Böylece Stoacılığın temelinde olan doğaya uygun yaşamak, aynı zamanda akla uygun yaşamaya bizi yönlendirecektir. Akıl aşamasına geldiğimizde göre bir düşünce deneyi yapalım. İki çeşit dünya olsun. Bu dünyalardan birisinde yaşayan insanlar iyi diye tanımlayabileceğimiz tüm özellikleri sergilesinler. Mesela adil ve bilgili olsunlar, akılcı işlerle uğraşsınlar, suç işlemesinler ve bu dünyaya erdemli dünya ismini verelim. Diğer dünya ise bunun tam tersi olsun. Suçların işlendiği kaotik bir dünya. Bu dünyaya da erdemsiz dünya ismini verelim. Bu dünyalardan hangisi yaşanmaya değerdir?
İnsanların büyük bir çoğu için, fakat özellikle konumuz olan stoacı bir kişi için erdemli bir dünyayı seçmek daha akılcı olacaktır. Bu felsefenin temeli doğaya uygun yaşamayı dayatır. Stoacılar için de en yüksek değer olan doğa, yaratıcı, akıllı, düzenli ve iyi gibi kavramları içerdiği için stoacı biri hayatının merkezine. Erdemli bir dünyaya ulaşmak ve erdemli bir insan olmak hedefini koyar ve doğaya uygun yaşamak temeliyle başladığımız stoacılık felsefesi doğadan akla ve oradan da erdeme uygun yaşamaya yönelir. Stoacılıkta erdem kavramı epey büyük bir öneme sahip, bu yüzden bir dahaki bölümde erdemi detaylı bir şekilde inceleyelim. Erdemi nasıl tanımlayabiliriz? Stoacılar erdemin tanımını 4 temel madde üzerinden yaparlar. Bunlar bilgelik, ölçülülük, dürüstlük ve cesarettir. Bu kavramların hepsi birbirleriyle ilişkilidir ve bu 4 maddeyi de sağlayan kişi erdem sahibi biri olarak görülür. Stoacılık ahlaki açıdan erdemi tek iyi kavram olarak görür. Erdemsizlik ise tek kötü olan şeydir. Bir kişinin hayatına dair alacağı her karar veya eylem erdem veya erdemsizlik açısından değerlendirilmelidir. Fark ederseniz stoacıların sunduğu bu sınıflandırma bazı kavramları bulanık bir yerde bırakabiliyor. Hayata dair başka kavramları, mesela zenginlik, güç veya şöhret gibi şeyleri hangi sınıflandırmaya sokacağız? Stoacılar erdem ve erdemsizlik dışında kalan tüm kavramları kayıtsız olarak isimlendirilir. Mesela zenginliği ele alalım, zenginlik yerine göre erdeme yardımcı olabildiği gibi yerine göre erdemsizliği de artırabilir. Erdem veya erdemsizlik dışındaki tüm kavramlar sahip oldukları koşullara göre bu iki kümeye de dahil olabildikleri için kesin bir sınıflandırma yapılamaz ve kayıtsız olarak geçer. Kayıtsız kavramından bahsetmiş. Stoacılıkta yine önemli bir yeri olan kayıtsız kalmak dediğimiz konseptten bahsedelim. Öncelikle kayıtsız kalmak tabirini açarsak, bir olaya kendini kaptırmamak, önemsememek şeklinde tanımlayabiliriz. Stoacılık için özellikle acı karşısında kayıtsız kalmak, önemli bir yere sahip. Daha iyi anlamak için önce stoacıların iyimserliğe olan bakış açısını inceleyelim. Ölçüsünü kaçırmış iyimserlik, daha popüler tabiriyle toksik iyimserlik, stoacılığın reddettiği bir pratiktir. Hatta bu felsefe, bizden kötümser düşünceyi de hesaba katmamız gerektiğini ve bunun epey faydalı olduğunu belirtir. Mesela Marcus Aurelius her sabah negatif görselleştirme diyebileceğimiz bir tekniği uygular. Bu metodu ya her şeyi ters giderse şeklinde özetleyebiliriz. Aurelius kendisine ya bugün cahil ve kaba insanlar yoluma çıkarsa, ordum savaşı kaybederse veya imparatorluğum yıkılırsa gibi senaryolar yöneltir ve tüm bu negatif ihtimalle üzerine kendisinden beklediği şey şudur: tüm bu senaryolar gerçekleşirse halen başım dik bir şekilde isyan etmeden veya aklımı kaybetmeden davam olan erdem ve iyiliğe devam edebilir miyim? Dumura uğramadan, kaybettikleri karşısında kendisini de kaybetmeden devam edebilmek, Aurelius'un ulaşmaya çalıştığı bir seviyedir. Bunun için uyguladığı yöntem ise başına felaketlerin gelebileceği olasılığını ciddiye almaktır. Marcus Aurelius bir söyleminde her şeyin, var olanların ve olacakların ne kadar çabuk yitip gittiğini sık sık düşün demiştir. Aynı zamanda Seneca'da ona sıkıntılarını danışan kişilere bu metoda epey benzer bir çözüm önerisi sunar. Sahip olduklarını, kaybetmeye dair endişesini dile getiren bir kişiye olabilecek en kötü senaryoyu hayal etmesini ve bunun gerçekleşeceğine dair kendisini ikna etmesini söyler. Tüm bunlara rağmen başına ne kadar kötü olaylar gelirse, gelsin bunlara tamir edebilecek beceride olduğunu kişiye göstermeye çalışır. Negatif görselleştirme pratiğini bir toparlarsak, kişi kendisini olabilecek en kötü senaryoya hazırlar ve bu durum kişiyi kötü senaryoya tahammül etme yetisi verir. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse, kişi en az hasarla bu olayı atlatacaktır şeklinde özetleyebiliriz. Fakat böyle bir durumda kişinin başına gelen talihsiz olayların yorumlama biçimi de değişiyor. Stoacılığın
talihsizlik karşısındaki tavırlarına ve negatif görselleştirme pratiğine dikkat edersek, bu felsefede neyin insan kontrolünde olup neyin olmadığını ayrımının önem teşkil ettiği ortaya çıkar. Ve sıradaki bölümde stoacılık ve kontrol arasındaki ilişkiyi daha detaylı inceleyelim. Stoacılıkta kontrol ikilemi denilen bir kavram var. Kontrol ikilemini şöyle özetleyebiliriz. Bu hayatta bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir. Bazı şeyler ise kontrolümüzün dışındadır. Stoacılığın en temel prensiplerinden biri, insanın neyi kontrol edip, neyi edemeyeceğinin ayrımını yapabilmesidir. Yenilmez insan kimdir? Sorusunu sorar Epiktetos ve bu soruyu şöyle yanıtlar. Seçim alanının dışında kalan hiçbir şey karşısında kaygılanmayan biridir der. Kontrol ikileminin en güzel pratiği, kaygılanma karşısında ortaya çıkar. Bu mantığa göre kontrol edemediğimiz şeylerden endişe duymak gereksizdir. Çünkü zaten kontrol edemiyoruzdur ve endişe duymak hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Kontrol ettiklerimizden endişe duymak da gereksizdir. Çünkü kontrolümüzün altındadır ve endişe duymak yerine kontrol etmeye çalışmak, yapılması gerekendir. Şimdi biraz daha stoacılığın bizden neyi kontrol etmemiz istediğinden bahsedelim. Bu felsefede duygular spesifik olmak gerekirse, negatif duygular istenmeyen sınıfındadır ve bunlardan olabildiğince uzaklaşmak gerekir. Negatif duyguları örneklendirmek gerekirse, korku, kıskançlık ve özellikle öfke gibi duyguları gösterebiliriz. Stoacılığın insanı bu negatif duygulardan uzaklaştırmak istemesine karşılık olarak şöyle bir argüman sunulabilir. Olumsuz duygular da insanın doğasında olan, hatta yeri geldiğinde faydalı da olabilen şeylerdir. Örneğin bir savaşçının öfkeli olması, onu daha agresif ve cüretkar yapabilir. Veya ilkel zamanlarda yaşayan bir insan, korku duyması sayesinde çevresinden gelecek tehditlere karşı kendini koruyabilir. Zaten negatif duyguları sıfıra indirmek ve insan tabiatından çıkarmak mümkün değildir. Bu duygular çoğu zaman bir refleks misali, bizim kontrolümüz dışında ortaya çıkar. Stoacılık için bu duygular her kişinin kontrol edebileceği bir hale gelmişse, kişi bir an önce kontrol edip o duygunun artmasına fırsat vermemelidir. Stoacıların bu konuda argümanı şudur ki, negatif duygular aklı örter. Bu felsefenin akla uygun yaşamaya verdiği önem sebebiyle, duygusal aşırılıkların aklın önüne geçmesi kaçındıkları bir durumdur. Zihin duygusal aşırılıklardan arındığı vakit ancak esnek ve sakin olduğu müddetçe doğru çalışacaktır. Verdiğim iki örneği, bu bağlamda yeniden düşündüğümüzde, bir savaşçının anlık öfkesini normal karşılanabilir. Fakat bu öfke ne kadar devam ederse o savaşçının aklı da bir o kadar kapanacaktır. Zira savaşmak eylemi de aklın kullanıldığı ve taktiksel yapıda olan bir şeydir ve zihnin duygusuz dingin bir halde olması savaşçının daha iyi kararlar almasını sağlayacaktır. Korku örneğine geçersek bir insanın tehlike anında refleks olarak korku hissetmesi normaldir. Fakat bu korku ne kadar uzun sürerse, kişinin aklı kapanıp strese girecek ve o an yapması gereken şeyi, mesela güvenli bir yere kaçıp saklanmak bile zorlaşacaktır. Stoacılık negatif duygulara karşı olan tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki pozitif duygular diyebileceğimiz aşk, sevgi veya saadet gibi duygulara stoacılığın bakış açısı nasıl? Öncelikle stoacılığın pozitif duygulara karşı olan tavrı, negatif duygulara kıyasla daha ılımlı. Bu duyguların belli bir sınıra kadar tecrübe edilmesinde bir sıkıntı yok. Fakat bu duygular birer arzu, ihtiras veya tutku gibi biçimlere girdiği vakit bu sefer de o duygulardan kaçınmak stoacı bir pratik olacaktır. Bir duygu ne kadar iyi olursa olsun, belli seviyeyi aştığında yine aklın sağlıklı çalışmasını engelleyecektir ve bu durum stoacılığın temeliyle ters düşecektir. Stoacılığın kontrol ve duygu kavramları arasındaki ilişkisini inceledik, sıradaki kısımda kontrol dışında kalan durumları inceleyelim. Dindar birini düşünelim. Bu kişi başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı bir olayı, özellikle acı verici bir olayı kader kavramı ile yorumlayabilir. Başına gelenler Tanrı'nın kurduğu bir planın parçasıdır ve bir kul olarak da Tanrı'dan gelen iyi veya kötü şeylere boyun eğmek zorunda olduğunu bilir.
Bunun haricinde bu dünyanın bir imtihan olduğunu, çektiği acıların bir ilahi test görevi gördüğünü ve eğer bu testi geçerse ahirette bunun bir mükafatını alacağını düşünür. Teizmde görülen Tanrı ve kul arasındaki bu teslimiyet bir açıdan Stoacılıkta da mevcut. Bu felsefede ahiret inancı olmasa da kaderci taraflara sahip olduğunu ve bu açıdan teizm ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Başına ne gelirse gelsin, zamanın başından beri olmayı bekliyordu. Yaratılışın ve yaşayacakların. Kaderin ipleri ikisini birlikte örüyor. Marcus Aurelius. Bu felsefenin temelinde olan doğaya uygun yaşamak. Bir açıdan doğaya boyun eğmek, ona teslimiyet göstermektir. Bahsettiğim negatif görselleştirme veya kayıtsız kalma pratiklerinin temelinde bu teslimiyeti görebiliriz. Kişi başına gelen felaketleri kabullenemediği takdirde bu sefer bir isyan ve inkar hali ortaya çıkabilir. Burada isyan duygusunun da negatif duygulardan sayılacağına, yani aklı örten bir yapıya sahip olduğunu belirtmek gerek. Stoacılıkta kader ve teslimiyet kavramları ile ilgili Epiktetus'un söylemlerinde şu cümleler geçer. Doğaya uygun yaşam, hayatı bir yolculuk gibi yaşamak demektir. Şöyle ki, geminin kaptanını, tayfasını, yolculuk gününü ve zamanı belirleyebilirsin. Sonra bir fırtına kopar, senin üzerine düşen yalnızca sana ait olanı korumaktır. Gerisi ise kaptanın görevidir. Gemi batarsa ne yapabilirsin? Yalnızca elinden geleni. Korkuya kapılmadan, çığlık atmadan, Tanrı'yı suçlamadan ve var olan her şeyin bir gün mutlaka yok olacağını bilerek, ölümsüz bir varlık değil, küçücük bir insan olduğun için, tıpkı bir günün herhangi bir saati gibi, sıran geldiğinde hazır olmalı ve sona ermen gerektiğinde sona ermelisin. Sevgili izleyiciler, Stoa, Seneca, Epiktetus ve Marcus Aurelius'un derin öğretilerinden ilham alarak bu yolculuğu tamamlarken, umarım daha anlamlı ve dirençli bir yaşam için ilham ve rehberlik bulmuşsunuzdur. Bu eski felsefeler zamana meydan okuyarak zorluklarla yüzleşmek, değişimi kucaklamak ve içsel gücü geliştirmek konusunda paha biçilmez bilgiler sunmuştur. Bugün paylaşılan bilgelikten memnun kaldıysanız, Stoacılığın eskimeyen ilkelerine dayanan daha zengin içerik için kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olarak kişisel gelişime, dayanıklılığa ve erdem arayışına adanmış bir topluluğa katılırsınız. Bu videoda değer bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Desteğiniz yalnızca misyonumuzu güçlendirmekte kalmıyor. Aynı zamanda bu dönüştürücü öğretilerin daha geniş bir kitleye yayılmasına da yardımcı oluyor. Birlikte daha stoacı ve amaçlı bir varoluşa doğru bu yolculuğa devam edelim. Topluluğumuzun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Abone olun, beğenin ve bu bilgelik ve kendini keşfetme yolunda birlikte büyümeye devam edelim. Sağlık ve sevgiyle. Hoşça kalın.